Artık bu tuneri kullanmıyorum. Hem çekişi hem de sesi yeteri kadar iyi değil. İkinci elde de çok fazla para etmiyor. O yüzden bir video çekerek merakımızı giderelim, hem de eski bir tunerin içini görmüş olalım. Evet, cihazın kapağını çıkardım. Şöyle bir içine göz atalım. Bu arada eski birçok cihazda olduğu gibi ahşap. Ön panel alüminyum. İçerisi ise ahşap. Tabii şimdi bu cihazdan çok fazla alacağım bir şey yok. Yani merakımı gidermek için ve video çekmek için açıyorum. Çünkü buradaki parçalardan çok fazla işimize yarayacak bir şey çıkması mümkün değil. Şöyle bakarsak büyük ihtimalle bütün kondansatörler zaten artık eskimiştir. Entegre devrelere şöyle bir göz atarız. Burada bir tane transformatör var. Tabi gördüğünüz gibi cihazın büyük bir kısmı boş içi. O zamanlar yapılan cihazlar böyle form faktörü geniş bir şekilde yapılıyormuş. Yani önü işte 40 santim 50 santim neyse genişliği. O yüzden devreyi koydukları zaman cihazın içinde bol bol yer kalıyor. Ben bir miktar tamir yapmıştım bu cihazda aslında. Örneğin işte şurada bir tane ibreyi aydınlatan lamba vardı. Onu led ile değiştirdim. İçerideki lambasına dokunmadım. Yine şu ön tarafı, şuraya aydınlatan bir lambası var. Ona dokunmadım. Bir de şurada içeride FM stereo ledi var. Daha doğrusu FM stereo lambası var. Onu led ile değiştirdim. Tabi zamanında SMPS yani anahtarlamalı güç kaynakları biliniyordu ama şimdiki kadar ucuza mal edilmiyordu. O yüzden bir transformatör kullanmayı tercih etmişler. Şöyle bakarsak klasik bir orta dalga uzun dalga bobini. Kocaman bir değişken kondansatör. Onun kasnağı. Şöyle şuradan çevirirsek görelim. Yavaş yavaş döndürüyor. İbre de bu şekilde ilerliyor. İşte eski tip bir devre. Eski tip ama entegreler var aslında. Ara frekans transformatörleri vesaire. Uzunca bir ip. Bu şekilde ibreyi dolaştırmak için. Boylu boyunca gidiyor. Evet, gördüğünüz gibi burada çok fazla alacak bir şey yok. Ben bu cihazı ikinci el almıştım. Çok da ucuz bir fiyata aldım. Ama anlaşılan uzun süre bir yerlerde durmuş cihaz. Şuradaki toz yığınlarını görebiliyorsunuz. Bunlar artık yapışkan, yani şöyle üfleyerek ya da şeyle süpürgeyle falan da çıkarılmıyor. Yapışmış oraya. Zaman içinde tabi bunların hepsi devrenin performansını düşürüyor. Dediğim gibi yani çok fazla uğraşıp tamir etmek istemediğim için bunu sökeceğim. Bu görünen titreşim de transformatörden doğrudan sürülmesine bağlı. Transformatörden 50 Hz AC geldiği için
led yanıp sönüyor. Normalde gözümüz aldandığı için böyle görünmüyor ama kamera pek aldanmamış gibi duruyor. O yüzden böyle titreşimli görünüyor. Ön aydınlatma da öyle. Normalde çıplak gözle titreşmiyor bunlar. Evet, bu parçayı çıkardım. Ön panelin de vidalarını söktüm. Şu şekilde geliyor. Burada da benim taktığım ledler var yandan aydınlatma için. İki tarafa led takmıştım. Mavi ledler. Tabi artık zaman içinde alttaki plakada deforme olmuş. Göründüğü gibi. Alttaki ayakları gene dışı ahşap. Şu kenarları da bir sökelim bakalım. Şunlar zaten çıkıyor bu şekilde. Şimdi artık böyle malzemeler kullanmazlar. Bunların hepsi metal. Şuraları bir baştan sökeyim. Tekrar bakalım. Zamanında bu cihazları çok yüksek fiyatlarla satılmasına şaşırmamak lazım. İşte ön panel bildiğiniz komple alüminyum. Şu parça plastik değil. Gerçek cam. Şurada ibrenin gezindiği mesela bu parça metal. Sadece şu lacivert parça plastik. Şuralar plastik bir tek. Ama şu bile alüminyumdan dünyanın parasını eder diye düşünüyorum. Bu da plastik. Şu istasyon ayar şeyini çıkarabilmek için bunun içindeki vidayı sökmek lazım. Somunu daha doğrusu. Bağlama teknikleri de ilginç. Böyle çevresini sararak şu şekilde çıkarmak lazım. Sarmışlar çevresine. Evet. Ön panelin arkası. Burada bir tane ölçü aleti var. Şu ayarın tam olup olmadığını ve orta dalgada da, orta ve uzun dalgada da sinyalin gücünü gösteren bir ölçü aleti. Onu bu şekilde bağlamışlar. Burada da normalde buraya bir tane lamba takılıyor. Stereo lambası bu. Ben buraya led takmıştım. Bu da istasyon ararken çevirdiğiniz parça. Ama o kadar ağır bir şey ki hani oturaklı olsun diye böyle ağır bir silindir koymuşlar. Daha rahat çevresin diye ya da oturaklı bir his versin diye. Şu vidaları da sökelim de şu ölçü aletini çıkaralım bakalım. Bu da indikatörün sökülmüş hali. Ama neredeyse başka bir cihazda kullanmak imkansız. Plastik önden aldığımız zaman böyle bir ibre. Yani bunu başka bir cihazda kullanmak bu ibreyi muhtemelen imkansız. Ancak bu modelde bir cihaza uyar. Ön panelle işimiz bitti. Şimdi
arkaya doğru ilerleyelim. İşte istasyon seçici düğmeler. Burada da bir ampul vardı. Ben buraya led taktım. Stereo ledi. Stereo ampulü ya da. Bu da normal kadranı aydınlatan ampul. Burada da ibreyi aydınlatan ampul vardı. Ben gene buraya bir led takmıştım. Burada açma kapama düğmesi. İşin enteresan tarafı bu açma kapama düğmesi şebekeyi kesmiyor. Transformatörün sekonderinden çıkıyor gördüğünüz gibi. Transformatörün primi sürekli şebekeye bağlı. Transformatör 365 gün 24 saat çalışıyor. Sadece radyoyu açtığınız zaman, buradan açtığınız zaman transformatörün çıkışlarını devreye veriyor. Bu da enteresan bir ayrıntı. Bunlar da zamanın etkileri. Bu ayar vidasını sökmeye çalışırken plastik kendi kendine parçalandı. Artık plastiklerin de ömrü bitmiş. Bu ayar parçasını da çıkardım. Yalnız nereden baksanız 300-400 gram var. Acayip ağır bir şey. Bu şekilde istasyon ayarı yapılıyor. Evet, cihazın içine doğru da bir girelim. Bu cihazların şemaları tabi internette bulunabiliyor. Oradan da bir faydalanalım. Önce transformatörden başlayayım. Transformatör daha çok herhalde lambaları beslemek içinmiş. Bir tanesi 100 mAh, bir tanesi 350 mAh çekiyor. Yani çünkü bir tuner devresi bu kadar çekmez herhalde. Burası açma kapama anahtarımızın olduğu yer. İşte birkaç tane entegre ile devreyi bitirmişler zaten. Günümüzde artık tek entegre ile halledilebilen şeyleri bunlar birkaç tane entegre ile halletmeye çalışmışlar. İşe yarar mı? Artık yaramaz. Bu entegreler ancak böyle eski bir cihaz geldiğinde yedek parça olarak işe yarayabilir. Onun dışında işe yaramaz. Zaten buradan ne çıkarırsam herhalde bu tür eski bir radyo için yedek parça olabilir. Yani bu orta ve uzun dalga bobini. Dediğim gibi kondansatörleri çıkarmaya değmez çünkü bunlar zaten artık çok eskimiştir. Bu da böyle heybetli bir değişken kondansatör. Hatta şurada dişli sistemi bile var. İplik de aldı tabi bu arada. Buralar anten girişleri. Cihazın çıkışı da burada. Şuradan doğrudan kabloyu dışarı vermişler. Burada da 3 tane switch. İşte 2 tanesi dalga seçimi için, bir tanesi de mono stereo için. Şimdi ampuller için ayrı besleme kabloları çekmişler. Onu transformatörden direkt almışlar. Transformatörden gelen diğer AC gerilimse burada doğrultuluyor. Burada bir minik transistörlü güç kaynağıyla tuner kısmını besliyor. Ama dediğim gibi transformatör daha çok ampulleri besliyor. Şimdi artık her şeyi yerinden çıkaralım. Ondan sonra da söküp neler bulabileceğimize bakalım. Son olarak elimizde kalanlar bunlar. Burada da transformatörümüz var. Devrenin altına da böyle bir sünger koymuşlar. Devrenin oturduğu yere. Transformatörü de ölçtüm. Şemasında yazmıyor çünkü bir şey. Siyahla mavi arasında 8,5. Siyahla yeşil arasında da 10 volt var. Duruma göre birinden birini seçiyorlar. Burada mesela bakın yeşile takmışlar.
sanıyorum başka ülkelerde ya da başka versiyonlarda mavinin oradaki sigortayı kullanıyorlar. Bir de bu ampulümüz var. Öndeki aydınlatma ampulü. Onu da bir güç kaynağına bağladım. Yanıyor. 8 voltluk bir ampul ve 340 mAh çekiyor ki söylediğim gibi trafo sadece ampulleri besliyormuş. Zaten burada da görünüyor. Şurada göstereyim. 8 volt 350 mAh'lik bir ampul. Pek de parlak yandığı söylenemez. Ama 340 mAh'i çekiyor. Şimdi son olarak şu devreden birkaç bir şeyler sökelim. Sonra da elimizdekileri toparlayalım. Ayrıca bir de transformatörü de çıkarırım. O da başka bir cihazda işime yarayabilir. Bu arada da devre uzun süre hem toz altında hem de nem altında kalmış anlaşılan. Yani şunlar çıkarılabilen şeyler değil. Pasta var bazı yerlerde. Öbür tarafını çevirirsek. Devrenin bir kısmı bayağı bir korozyona uğramış. Performansının düşmesine de çok şaşmamak lazım. Evet, bir sökme işleminin daha sonuna geldik. Yani gördüğünüz gibi hemen hemen hiçbir şey sökmedim. Çünkü burada işe yarayacak bir şey olduğunu pek zannetmiyorum. Kondansatörler artık çok eskimiş. Bunlar büyük ihtimalle bozulmuştur. Ya da performansları düşmüştür. Burada switchler var. Bunlar da artık o kadar zamanın etkisine maruz kalmış ki bunları da sökmenin bir anlamı yok. Yani diğer power şeyini gösterirsem switch'ini artık iyice sağa solu pas tutmuş. Yani bunlar bir işe yarayacak şeyler değil. Bu büyük değişken kondansatör ya da bu işte orta dalga uzun dalga antenini de sökmeye gerek yok. Yani bunlar çok arızalanan parçalar değiller. Yedek parça olarak saklamanın bir anlamı yok. Şurada bir bakarsak bir anten girişi, birkaç tane ayak. İşte bu transformatörü söktüm. 8.5 ve 10 volt çıkışı var. Şu işte bir yedek parça olarak işe yarayabilir, indikatörü. İşte ağır parça, ayar parçası. Tabi bunlar birçok eski cihazda işe yarıyor. Bu alüminyum ses ya da ayar düğmeleri kolay kolay bulunmaz. O yüzden bu güzel bir şey. Bir de bu 3 tane entegre devre var. Bunlar artık modern entegreler değil ama tamir ederken işe yarayabilir elbette. Buna benzer cihazları tamir etmeye kalkarsak. Çünkü bunlar şöyle bir eBay'den falan baktım, kolay kolay bulunmuyor. İşte 10 dolar 15 dolar istiyorlar bir tanesi de bu entegrelerin. Çünkü artık üretilmediği için değerlenmiş. Şöyle bir bakarsak bu HA1138 AM demodülatör ve tuner entegresi. Bu PA3001A FM ara frekans FM-IF entegresi. HA1156W'da FM stereo demodülatör entegresi.
Dediğim gibi bu üçü benzer eski radyolara tamir etmekte işe yarayabilir. O yüzden bunları stoğuma alayım. Evet, bir sökme videosunun daha sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere.